Günaydın. Şimdi biletlerimizi aldık, sıraya geçtik. Saat 4'te Bostancı'dan yola çıktık. Tam 4 saatte geldik Ayvalık'a. Şimdi pasaport sırasındayız. Kalimera Pedia. Utku, bu sıra bitecek mi? Yani bu sıra evet yani bitmesini umuyoruz. Bir saate falan herhalde kapıda falan oluruz diye düşünüyorum. Arabayı önden bıraktın. Onu nereye bıraktın? Şöyle arabayla gelenler için süreç biraz şöyle ilerliyor. İlk başta liman girişinde arabayı kontrol ettiriyorsunuz. Memurlar, gümrük memurları aracı bir kontrolden geçirip liman sahasına alıyorlar. Sonra şoför limandan dışarı çıkıyor. Biletleri check-in'de, pasaport kontrolünde yaptıktan sonra buradaki turizm acentelerinden sonra bu gördüğünüz devasa sıraya geçiyorsunuz. Bu sırayı da bekledikten sonra sonuna gelirsek pasaport kontrolünden geçip liman sahasına giriş yapmış olacağız. Sonra da aracımızı gemiye götüreceğiz. Evet, şu anda saat 9.30. Hala da kapının önündeyiz. Bayağı erken gelmiştik aslında ama henüz daha sıra bitmedi. Ve sıra daha da artmaya başladı. Gemimiz normalde 9'da kalkıyordu ama tüm 9 yolcularını almadan da gitmiyor. Yani bu sıranın devamında hala 9 yolcuları olabilir ve onları bekleyebiliriz. Midilli yolundayız. Kaptan bizimle, Uğur Jale. Şimdi son dönemde özellikle gündeme gelmeye başladığı Yunan adaları. Daha önceden de kapı vizesi vardı ama Türkiye'deki fiyatların herhalde artmasıyla son kapı vizesi bayağı bir rağbet gördü. Şimdi kapı vizesi daha önceden de vardı. 2020'de pandemiyle beraber bitti. Pandemiden sonra ilk defa bu sene başladı. Tabii Türkiye'de fiyatlar da artınca, Yunanistan'da da artmayınca kapı vizesine bayağı bir talep oldu. Aslında eskiden kapı vizesi 55 euroydu daha önce. Yani bu sene bir de 80 euroya yükselttiler. Ama yine de beklediğimizden fazla bir ilgi görüyoruz kapı vizesi. Ortalama yaz aylarında özellikle hafta sonu gidiş geliş ne kadar Türk yolcu karşıya gidip geliyor? Ortalama 1000-1200 şu ana kadar. Yani bazı haftalar 1500. Genellikle bu arada her gün sefer olduğu için hani herkes parça parça gidiyor. Pazar dönüyor çoğunlukla. Asıl Yani yoğunluk pazar pazar. dönüşleri de 2000 kişi oluyor mesela. Son bayramda Rodos'ta bir sorun yaşanmıştı mesela. Kapasitenin üstünde bilet satıldığı için. Şu anda öyle bir şey beklemiyoruz ama buraya gelirken nelere dikkat etsinler özellikle? Yani zaten kapı vizesinin bir kotası var. En geç 3 gün önce evrakları verirseniz kapı vizesi alabiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu, işte 15 Temmuz haftası gibi yoğun haftalarda vizeyi önceden vermek gerekiyor. Çünkü vizenin bir kotası var. Bu kotada dolabiliyor yani. Bir ay önceden, 2 ay önceden dolmuş olabiliyor. Hani biz bunu çok daha erken yapıyoruz. Midilli bu konuda daha yapıcı bir yer. Hani 3-5 böyle sıkıntı olacak gibi oldu mu yardımcı oluyorlar. Eğer Kuzey Kıbrıs'a giderken Evet. pasaport kullandılarsa ve üzerinde KKTC mührü varsa tanımadıkları için ve işgal bölgesi kabul ettikleri için kendileri açısından onunla direkt deport ediyorlar. Aslında şey de zor değil yani. Pasaportun sadece cüzdanını değiştirip gelebiliyorlar. Yani vize de varsa diğer pasaporttaki vizeyi kullanabiliyorlar. O da bir problem değil yani. Şimdi seyahat tarafını herhalde konuştuk olduğu kadar. Biraz da Midilli'yi en iyi bilenlerden biriyle aslında birlikteyiz. Hani Midilli'ye de kendiniz de gidiyorsunuz, kalıyorsunuz, Evet. geri geldim, geziyorsunuz. Mesela Midilli'ye gelen ne yapsın? Yani bu biraz ne aradığınıza bağlı. Evet. Hani mesela işte rakı balık olayı zaten en meşhur olanı. Hani uzo, deniz ürünleri. Onun dışında mandıracılığı çok iyi adanın. İşte etleri çok iyi. Hani plajları iyi ama herkese göre iyi olmayabilir. Çünkü taşlık plajları da olabiliyor ama deniz çok temiz. Hani onlar da bizdeki gibi bu denizi temizleyelim, buraya kum dökelim falan öyle bir mantık pek yok. Çok iyi plajları var. Yani denize girilebilir. Ondan sonra daha marjinal bir kesime hitap eden bir bölgesi var. Eresos mesela. Zaten adanın adı Lesbos. Lesbos yani Lezbiyenliğin doğduğu yer lezbiyenlerden kabul geliyor ediliyor zaten. mitolojik olarak. Evet yani lezbiyenlerden geliyor. Böyle özgürlüğün merkezi diyebiliriz. Hmm. Hani kimse kimseye karışmıyor. Herkes işte kendi hayatını yaşıyor. Yani ben de gittiğim zaman ilk başta böyle yadırgarım gibi geldi ama hiç yadırgamadım. Gayet herkes özgür. Güzeldi bence yani. Güzel Peki bir yer. yani yeme içme tarafında zaten hani herkes hakimdir. Böyle Midilli'ye özel oradan gelirken gerçekten alabilirsiniz. Hani Türkiye'den daha farklı, daha uygun ya da özel işte ne bileyim zeytinyağıdır, sabundur. Ya zeytinyağımız falan yakın, benzer aslında. Reçelleri değişik, her şeyin reçelini yapıyorlar. Gümrükten yana sıkıntı yaşayabilirsiniz biraz peynir olayında falan ama peynirleri güzel, yoğurtları değişik. Ha tamam. Şimdi soru aldık da hani böyle geleceklere şuranın şunusu meşhurdur, burayı da düşünebilirsiniz diyeceğiniz mekan önerisi olur mu? Tartı aslında çok güzel bir yer.
ama merkeze uzak. Hani merkeze hemen hemen 1 saat. Böyle büyük bir koy. Üstünde işte birkaç tane beach bar var, birkaç tane taverna var. Tabii taverna deyince de bu arada herkes müzik bekliyor. Müzik yok. Aslında Taverna, bizdeki restoran yani. aynen bizdeki meyhane gibi bir şey. Bir de mesela uzo mezeciler var yine hani Midilli merkezde de çoğu yerinde. Uzo mezecilerde şöyle oluyor. Soruyor sana restorancı et mi istiyorsun balık mı? Ufak ufak her şeyden mesela diyelim ki deniz ürünü yemek istiyorum dedin. 2 tek karides geliyor. İşte 2 tek böyle sardalya geliyor. Hani o da denenebilir. O da güzel ve fiyatları çok uygun. Kişi başı 20 euro gibi bir para veriyorsun öyle bir şey. Biz mesela şimdi arabayla geçiyoruz. Ama gerçekten de büyük bir adadan bahsediyoruz. Farklı farklı küçük küçük kasabalar şeklinde, öyle değil mi? Evet. Şimdi orada araba kiralama, motor kiralama ya da mesela toplu ulaşım. Toplu ulaşım var ama çok seyrek. Bize çok uygun değil. Saatleri de çok uymuyor. Mesela buradan gidiş 1.30'da bir de 6'da var bildiğim kadarıyla Molibos'a. Dönüş akşamüstü var. Bu sefer gemilerin dönüşüne uymuyor. Yani araba kiralamak daha mantıklı. Güzel oldu ya bence. Zorlamayalım daha fazla. Süper. Midilli'de Madame Caterina'dayız. Masanın yıldızı şimdi geldi açıkçası. Diğerlerini çok gösterme ihtiyacı hissetmedik. Masanın yıldızı deyip Utku'yu gösteriyorum ama... Evet, barba yani, ama onu yarın anlatacağız diye umut ediyorum. Bakın şimdi burada önümüzdeki bir kılıç balığı. Burada kilosu 35 euroydu. Öncesinde de mezeler vesaireler tükettiğimiz için bir yarım kilo kadar kılıç balığı söyledik. Kılıç balığı da gördüğüm kadarıyla komple löp et diyebiliriz. Tehlikenin üzerine doğru yürüyorum. Bana değil de sana. Aa, canım benim, çok tatlıymış. Ne kadar? Senin için beğenmez. Beğendim beğenmedim. Ya beğenme şeyim var. Mesela 35... Mesela güzel. Mesela hayır, değil. Mesela o gömleği 35 euroluk beğenmedim. 10 euro beğendin mi? Kardelen, üf sen de hiçbir şeyin tadını bırakmıyorsun deyip ayrıldıktan sonra baktığımda o gömleğin 66 euro olduğunu gördüm. Hala ucuz olduğumuz konulardan biri tekstil. Midilli'de üretilen Barbayani'nin fabrikasındayız şu anda. Pazar günü. Kapıyı açık bulduk, içeri girdik. Normalde burayı gezdiriyorlar. Şu anda da herhalde bir yetkili gelir, bizimle ilgilenir. Ama ilgilenmez de sadece kapıyı açık bıraktılarsa diye bomboş şu anda burası. Biz de kayıt alıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakın, Barbayani'nin üretimi Türkiye'de başlamış. Şöyle Star'ı aslında burayı fabrikasının sahibiyle beraber gezmişti daha önce. Onlar getirdi de bizi buraya. Yani 2 sene önce geldiğimizde çok tatlı bir beyefendi bizi üretiminde yapıldığı kısımla beraber bütün tarihçesini, üretim süreçlerini anlatarak gezdirmişti. Gelirseniz umarım denk gelirsiniz o abiye. Tabii ki tam bütün teknik detaylarını hatırlamıyorum ama çok detaylı. Bizim rakımızla da karşılaştırarak ne gibi farkları var. Çok güzel bir şekilde anlatmıştı bize. Şu an yok gördüğümüz kadarıyla bir yetkili. O yüzden sadece bu iç giriş kısmını gezebiliyoruz. Fabrika kısmını gezemiyoruz şu an Yani için. eğer kimse yok da kapıyı açık bırakıp gittilerse de çok enteresan. Öyle bir güven var burada. Evet. İnsanların herhangi bir şekilde buraya başına bir şey gelir endişesi de yok. Fabrikanın kapısı da açık, burası da açık. Bakın burada imbikler var. Yani o distilasyon sürecinin, distilasyon muydu? Yani imbik, damıtma Türkçesi var. Niye uğraşıyorum acaba? O damıtma sürecinin işte nasıl olduğunu da anlatıyorlardır. Bu tarihi imbikler şu anda anladığım kadarıyla kullanılmıyor. Bu başladıkları herhalde arkada, öyle değil mi Stara? Şu anda modern üretim bölümü. Evet, ama klasik, doğru. bunlar mı İstanbul'dan getirilmiş? Evet, bunlar ilk kullanılan ürünler, İstanbul'dan getirilen, dediğin gibi üretimde ilk kullanılan malzemeler. Bu arada Varvayani'nin diğer uzolardan farkını da anlatmıştı bize beyefendi. Diğer uzolarda sonradan şeker eklenirken Varvayani'de bir şeker eklemesi yok. Hatta bizim rakılarımızdan da göbek rakısıyla benzetmişti bu yönünü. Beylerbeyi Göbek'te sizin en güzel rakınız bence demişti. Şimdi gelir misin? Şu mavi olan bizim geleneksel rakıya en yakın çok olan. benzeyeni. Dün de biz bunu Doğru. içtik. Gerçekten de çok güzel. Şimdi diğerlerini senden dinleyelim. Çünkü ben yeşili galiba içtim ama özellikle kırmızı ve siyah hakkında hiçbir fikrim yok.
Bu Evzoni dedikleri, şöyle zaten sıralamaya bakarsak alkol oranlarına en hafifi, bence herkesin en rahat içebileceği bu yeşil olan, genelde bunu tercih ediyoruz biz de. Bu dediğin gibi bizim rakımıza benzeyen %46 alkol. Bu Evzoni diye geçiyor, Yunan askerine verilen isim Evzoni. Hatta böyle kutusunda da Yunan askeri resmi oluyor. En sert olanı bu %48 alkol oranıyla Afrodit dedikleri, zaten şurada bak resimleri var. Evet. Kutusunun üzerinde de bu resimler oluyor. Bu en serti. Biz açıkçası pek kaldıramadık, bunu öyle söyleyeyim. Epey sert, yüksek bir alkolü var zaten. Yani en çok tercih edilen sanıyorum ki bu yeşil olan. Müze bölümü binanın ön cephesinde yer alıyor. Hemen sağına döndüğünüzde sizi bu kapı karşılıyor. İçeride anladığım kadarıyla hem satış var hem de artık modern üretim sürecine tanıklık edebiliyorsunuz. Şu anda Barbayani'nin modern üretim tesisinin içindeyiz. Aslında aynı tekniğin, yani o imbiklerde damıtmanın burada da yeni cihazlarla yapıldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Oldukça büyük silolar da var burada. Evet, işte Barbayani, Yunan rakısı diyebileceğimiz. Yani Uzo'dan ziyade ben özellikle mavisine Yunan rakısı diyorum. Burada üretiliyor. Gelip gezmek ücretsiz. Tadım yapabiliyorsunuz. Beğendiyseniz, almak istiyorsanız dışarıdan bir tık da olsa ucuza alabiliyorsunuz. Hangisini o yaptın? Siyah. Midilli'de konakladığımız ikinci yerdeyiz. Özellikle Yunanlarda maalesef ki böyle duşakabin bulmak çok zor. Genellikle duş perdesi takıyorlar ki ondan da nefret ediyoruz hepimiz. Şöyle çift olarak gelmek yerine 2 çift geldiğinizde de çok güzel. 2 tane de yatak odası var. Tüm odalardan buraya çıkılıyor, salon dahil. Manzarası da çok güzel. Ve bu evin aynı zamanda da sonsuzluk havuzu var. Şimdi orayı da çekeceğiz. Kemal'im şu anda neredeyiz? Şu an Midilli Adası'nda, Midilli içinde Molivos kasabasının yakınlarında bir sırtta kurulu bir tatil sitesi burası. Şu anda bir sonsuzluk havuzundayım. Oldukça keyifli bir yer. Videonun devamında buradan başka detaylar da veririz. Uygundu da burası. 2 ayrı odada 4 kişi kalıyoruz. Akşamleyin de Molivos'ta çok güzel bir restoran var. Utku ile Stara'nın daha önce geldiği ve beğendiği, bizi de götürecekler. Çok keyifli bir yer burası. Biz sadece 2 geceliğine geldik Midilli Adası'na. Yani Midilli'ye bir daha gelir miyiz falan diyorduk ama burayı gördükten sonra Midilli'ye bir daha gelinir. 3-4 günde sadece burada kalınır, aşağı denize inilir, yemek yenir. Buradaki havuzda vakit geçirilir. Oldukça keyifli bir yer. Molivos Star restorandayız. Başlangıçlarla açtık masayı. Olmazsa olmaz bir cacikimiz var. Burada kabak çiçeği dolması var. Bizde de yapıyorlar biliyorsunuz. Ayvalık'ta özellikle, Cunda'da. Tam karşısındaki Midilli'de de yapıyorlar. Bizde çok iyi yapıyorlar. Gerçekten çok iyi yapıyorlar. Bakalım burada nasıl yapıyorlar. Ve musakka. Bildiğiniz musakka. Aslında tam bildiğiniz musakka değil ama isim tam bildiğiniz musakka. Bakalım Yunanlar, Midilliler nasıl yorumlamışlar. Çok başarılı. Ben beğendim. Yanında cacığım da geldi. Sıcak olması çok iyi. Gerçekten çok güzel bir şeymiş bu ya. Musakka'nın üzerinde beşamel sos mu var? Evet. Ben musakkayı çok sevmem. Bu musakka daha güzel bir musakka. Şimdi bu gece söyleyeceğimiz, eğer sonradan fikir değiştirmezsek, tek deniz ürünü kalamar olacak. O da yanımızdan bu tabak geçerken dikkatimizi çekti. Güzel görünüyordu. Gerçekten çok güzel. Yani hem taze olduğunu zaten anlıyorsunuz, hem de böyle etli bir kıyma. Evet. Yani kalamarın tadını alıyorsunuz. Şimdi masamıza gelen son ürünümüz diyeyim.
devam edeceğiz ama şu anda baklava yufkasına sarılmış ve kızartılmış. Üzerine de bal dökülmüş feta. Yufkaya sarılmadan da feta direkt kızartılarak üzerine bal dökülerek servis edilen bir versiyonu da var ama bu yufkalı olanı da seviyoruz. Kardelen özellikle çok seviyor. Şimdi birlikte tadacağız onunla. Lukalos dediğimiz daha güzel. Öyle mi? O zaman sen yufkaya sarılı olmayanı daha çok seviyorsun. O bambaşka bir şey. Onun bir de dışında susam falan vardı değil mi? Evet, o ayrıca susamlıydı, doğru. Ballı susamlı daha güzel fetaydı bence. o. Şimdi gecenin kapanışını ya video çekerken bir ayıptır söylemesi diyesim geliyor ama kuzu pirzola ile yapıyoruz. İşte 4 kalem kalın ama kalem dediğim bizimkilerin neredeyse 2 katı bir pirzola geldi. Kardelen biraz önce yedi ve kuru olduğunu söyledi ama şimdi bir de onun parçası biraz küçükçeydi dediği için. Israr yazıyor. Bence de küçük parça olduğu için öyle denk gelmiş olabilir. O kadar kuru değil. Ama iyi Ama- pişmiş et, öyle mi? Epey pişmiş et. Biz belki biraz daha orta iyi sevdiğimiz için kuru gelmiş olabilir. Ama bendeki etler o kadar kuru değil. Molivos limanındayız. Bütün restoranlardaki ekranlarda maç açık. Avrupa Şampiyonası'nın finali oynanıyor. İspanya 1-0 önde. Ben de bir futbol sever olarak aklım birazcık final maçında olsa da şu anda Molivos'u keşfetmenin keyfini çıkarıyorum diyeyim. Kongas Beach'teyiz. Molivos merkezde burası. Şöyle direkt buradan aşağıya denize inebiliyorsunuz. Mutfağı da çok güzel. Aynı zamanda da akşamları burada kokteyl vesaire içebilirsiniz. Biz gayet memnun kaldık. Gayet de sevdik. Utku'nun ayağına deniz kestanesi battı. Sağlık ocağına gittiler. Orada direkt müdahale ettiler. Ve bunun için de 5 kuruş da talep etmediler. Ter kokacağız. Aldım benden deodorantımı, nereye koydum? Al. Huysuz al. Video çekiyor. Muhteşem gözüküyorsun. Sen bunu alsan artık. Ama muhteşem kokmayacağım. Kaldır kolları. Ben sıktım tuvalette. Teşekkür ederim. Bir de senin de kokacağını düşünüyor. Kokacak, bana kokacak. Yazıklar olsun sana. Gidelim. Başına güneş geçecek. Midilli'deki son saatlerimiz. Saat akşam 6'da gemimiz kalkacak. Şu anda da yaklaşık 4.30. Şimdi limanın tam karşısındayız. Burası zaten doğal bir liman gördüğünüz gibi. Etrafında da bir kordon boyu ve tarihi binalar sıralanıyor.